13 Ocak sabahı Hawaii'de gün tüm adayı sarsan rahatsız edici bir mesajla başladı. Bu alarm Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı'nın bir çalışanı tarafından yanlış tıklama nedeniyle gönderildiydi. Neyse ki bu alarmın kısa süre içinde yanlış olduğu ortaya çıktı. Acil durum servislerinin yaptığı bir hatadan kaynaklanmıştı. Ancak bugünlerde bu durum gerçek bir tehdit nedeniyle tekrarlanabilir. Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü, SIPRI, günümüzde nükleer silahların kullanılma riskinin Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyede olduğunu belirtiyor. Bu durum dünyanın her yerindeki insanlar için endişe verici. Bir nükleer savaş durumunda olayların nasıl gelişebileceğini anlayamama korkusu, korkuların en kötüsüdür. Hangi bölgeler etkilenecek? Ordu ülkeyi koruyabilecek mi? Nükleer bir saldırıdan sonra hayatta kalma olasılığı nedir? Nükleer bir kış yaşanırsa gezegene ve insanlığa ne olur? Hangi ülkeler nükleer kulüp olarak adlandırılan gruba dahildir? Yani nükleer savaş başlıklarına sahiptirler. Bu grupta ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore yer almakta. İsrail'in de nükleer silahlara sahip olduğuna inanılmaktadır. SIPRI'ye göre dünyada 9 ülkenin cephaneliğinde 13 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunmakta. Mevcut nükleer güçler arasında sadece ABD ve Rusya nükleer üçlüye yani stratejik bombardıman uçaklarına, karada konuşlu kıtalar arası füzelere ve denizde konuşlu kıtalar arası füzelere sahiptir. ABD nükleer taşıyıcıları kara, deniz ve hava bileşenlerinden oluşmaktadır. Kara bileşeni tahrip gücü Hiroşima'daki patlamadan 40 kat daha fazla olan LGM-30 Minuteman III kıtalar arası füzeleridir. Füzeler yakınlarındaki bir nükleer patlamaya dayanabilecek sağlamlıktaki yeraltı silolarında bulunmaktadır ve birkaç eyalete dağıtılmıştır. Bu tür bir yer altındaki konuşlandırmanın daha az savunma gereksinimi duyması böyle bir üssün avantajlarından biridir. Buna ek olarak füzeler 5 dakika içinde fırlatılabilir. Ayrıca fırlatma kontrol merkezlerinin imha edilmesi halinde bile bu füzeler hava komuta merkezinden fırlatılabilmektedir. İkinci tip fırlatıcılar ise Boeing B-52H Stratofortress ve B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarında bulunan nükleer savaş başlıklı havadan karaya fırlatılan füzelerdir. Bu tip taşıyıcıların temel özelliği bombardıman uçaklarının gerektiğinde füzeler fırlatılmadan önce geri çekilebilmesidir. Ayrıca fırlatılmış olan füzelerin düşman radarında tespit edilmesi de zordur. Bu da düşmanın füze savunma güçlerinin bu füzeyi imha etmesini zorlaştırır. ABD'nin nükleer savaş başlıklarının %70'inden fazlası Ohio sınıfı nükleer denizaltılarda bulunmaktadır. En büyük avantajları yüksek manevra kabiliyetleri ve düşman tarafından tespit edilmelerinin zorluğudur. Her denizaltıda 24 adet Trident kıtalar arası balistik füze bulunmaktadır. Deniz altından fırlatılan füzeler muhtemel bir nükleer savaşta en tehlikeli silahlar olarak kabul edilir. Peki bu ülkelerden biri nükleer silah kullanmaya karar verirse ne olacak? Gerçek bir nükleer saldırı tehdidi durumunda ABD tek bir operasyonel plana göre hareket edecektir. Stratejik savunmanın ana görevi başkanın güvenliğini ve ABD'nin savunmasının anahtarını sağlamaktır. Başkanı
Beyaz Saray Durum Odası ya da Başkanlık Acil Operasyon Merkezi gibi sabit komuta merkezlerinin dışında ise nükleer çanta aracılığıyla Pentagon ile iletişim kurar. Pentagon bir kez başkanın emir verdiğini teyit ettikten sonra artık düğmeye basma prosedürü başlar. Ancak başkan ilk saldırı anında patlamanın merkezindeyse ve ölürse emirleri kim verir? Bu durumda başkanlık makamına vekalet sırası anayasada belirtilmiştir. Eğer başkan görevini yapamaz hale gelirse onun yerini başkan yardımcısı alır. Daha sonra Temsilciler Meclisi Başkanı, Senato Başkanı, Dışişleri Bakanı ve ardından bakanlar belirli bir sırayla gelirler. Şimdi olası saldırılara geri dönelim. Rusya'nın hedefi Amerika Birleşik Devletleri toprakları ya da NATO'nun Avrupa ülkelerinden biri olabilir. Kıtalar arası bir füze fırlatılmadan önce bir ön ısınma sürecine girer. Kızılötesi keşif uyduları Rusya'nın herhangi bir bölgesindeki füze üssünden fırlatılacak olan kıtalar arası bir füzenin motorlarının ısıtıldığını tespit eder etmez bu bilgi ABD Başkanı'na bildirilir. ABD Air Force Strike Command nükleer alarm talimatlarına göre hareket eder. Alarm durumundaki hava birliklerine ve kara kuvvetlerine derhal bir öncelik mesajı gönderilir. Dünyanın farklı yerlerinde konuşlanmış uçak mürettebatı, her bombardıman uçağı için hedefler ve rotalar içeren tek bir görev planına göre çalışır. Dakikalar içinde hazır mürettebat görev yerlerine doğru yola çıkar. Aynı anda çeşitli eyaletlerdeki yeraltı silolarındaki füzeler yüksek alarm durumuna geçirilir. İçinde balistik füzeler bulunan denizaltılar rotalarını Rusya kıyılarına çevirirken taarruz denizaltıları da derhal imha etmek üzere Rus denizaltı füze taşıyıcılarını aramaya gönderilir. Örneğin bir Rus nükleer füzesi Batı Avrupa'daki hedefine ulaşır. Başkan misilleme saldırısı için emir verir. Aynı anda Birleşik Krallık da Rusya'nın büyük şehirlerine misilleme amaçlı nükleer saldırılar düzenler ve Moskova topyekün bir nükleer saldırı için son emri verir. Rus kıtalar arası balistik füzeleri atmosfere yükselir yükselmez bir Amerikan füze savunma sistemleri dalgası derhal harekete geçer. Füze fırlatma aşamasında kendi lazer sistemleriyle füzeyi etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Ardından karaya yerleşik hava savunma sistemleri devreye girer. Askeri uzmanların tahminlerine göre füze savunma sistemleri balistik füzelerin yaklaşık %56'sını bertaraf edebilecek ve ama yine de ölümcül silahların yarısı hedeflerine ulaşabilecektir. ABD'de füze savunma sisteminin devreye girmesiyle eş zamanlı olarak geniş çaplı bir karşı müdahale için emir verilir. Ordu yeraltı silolarından füzeleri ateşler. Amerikan bombardıman uçakları nükleer füzelerin fırlatılacağı yerlere uçar. Denizaltılar su üstüne çıkarlar. Rus füze savunma sistemleri füzeleri engellemek için konuşlandırılır ancak füzelerin çoğu hedeflerine ulaşır. Bu esnada başkan ya da yerine geçen kişi üst düzey askeri liderlerle birlikte Kıyamet Günü adı verilen özel uçaklarla radyoaktif kirlenmemiş bir bölgeye götürülür ve buradan ülkeyi ve orduyu yönetmeye devam eder. Böyle bir senaryo olayların muhtemel bir gelişmesidir. Bununla birlikte nükleer savaş nasıl gelişirse gelişsin kayıpların muazzam olacağını bilmeliyiz. Büyük olasılıkla birçok büyük şehir ve patlamanın merkez üssünde bulunan insanlar anında yok olacaktır. Hayatta kalanlar ise radyasyonun neden olduğu hastalıklardan az ya da çok ciddi şekilde etkilenecektir. Nükleer bir saldırıdan etkilenmeyen ülkeler bile büyük insani sorunlarla dolu bir dünyada yaşamak zorunda kalacaktır. Louisiana Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre Rusya ile NATO arasında çıkacak bir nükleer savaş tüm gezegeni etkileyecek
Bilim adamlarına göre nükleer bir saldırının yarattığı ateş fırtınaları kara bir dumana dönüşecek. Bu da güneş ışığının çoğunu engelleyecek ve küresel mahsul kıtlığına yol açacak ve küresel açlığa neden olacaktır. Ayrıca yapılan simülasyonlar dünyada bir nükleer patlamadan sonraki ilk ay içinde dünyanın hemen soğuyacağını göstermektedir. Gezegenin ortalama sıcaklığı 10 santigrat derece, hatta bazı bölgelerde 30 derece düşecektir. Bu son buzul çağında gözlemlenenden çok daha büyük bir düşüştür. Araştırmalar okyanuslardaki sıcaklığında nükleer saldırılardan sonra hızla düşeceğini ve uzun bir süre savaş öncesi seviyelere dönmeyeceğini göstermiştir. Buzulların alanı milyarlarca kilometre kare artacak. Kuzey yarımkürede birçok büyük liman derhal bloke olacak ve buna ek olarak aynı zamanda kuzey yarımkürede deniz taşımacılığını da durma noktasına getirecektir. Bu da ticaretin durmasına ve bazı bölgelerde gıda sevkiyatında sorunlara yol açacaktır. Düşük sıcaklıklar ve daha az güneş ışığı bu ekosistemdeki besin zincirinin bel kemiği olan tüm algleri yok edecektir. Bu durum özellikle Kuzey Atlantik ve Pasifik için geçerlidir. Araştırmalar Rusya ve NATO simülasyonunu izleyerek karaların toparlanmasının onlarca yıl, okyanusların toparlanmasının ise yüzlerce yıl alacağını gösteriyor. Gelin son olarak yukarıda anlatılan senaryoyu kısaca görsel olarak izleyelim. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında topyekün bir nükleer savaş çıkarsa ne olur? Bir taraf nükleer füze fırlattığında diğer taraf bunu tespit eder ve füzenin çarpmasından önce karşılık verir. Norveç'in batısından balistik füze fırlatan ABD denizaltıları yaklaşık 10 dakika sonra Rusya'yı vurmaya başlar. Kanada'nın kuzeyinden fırlatılan Rus füzeleri ise birkaç dakika sonra ABD'yi vurmaya başlar. İlk saldırılar yüksek irtifa elektromanyetik darbe saldırılarıdır. On binlerce voltluk bir elektromanyetik darbe yaratarak elektronik sistemlerin ve güç şebekelerinin patlamasına yol açar. Daha sonraki saldırılar komuta ve kontrol ile nükleer fırlatma tesislerine hedef alır. Karaya yerleşik kıtalar arası balistik füzelerin ulaşması yaklaşık yarım saat sürer. Büyük şehirler hem askeri tesisler içerdikleri için hem de düşmanın savaş sonrası toparlanmasını engellemek için hedef alınır. Bazı seyir füzelerinin hedeflerine ulaşması saatler alır. Her patlayan nükleer başlık güneşin çekirdeği kadar sıcak bir ateş topu ve ardından radyoaktif bir mantar bulutu yaratır. Bu yoğun patlamalar yakınlarındaki insanları anında buharlaştırır ve daha uzakta yangınlara ve körlüğe neden olur. Ateş topunun genişlemesi daha sonra binalara zarar veren ve çevredeki binaları yerle bir eden bir patlama dalgasına neden olur. Nükleer yeteneklere sahip olan İngiltere ve Fransa, NATO'nun 5. maddesi uyarınca ABD'yi savunmakla yükümlüdür. Bu yüzden Rusya onları da vurur. Fırtına seviyesindeki rüzgarlar alevleri körükler, yanabilecek her şeyi tutuşturarak cam ve bazı metalleri eritir ve asfaltı yakıcı sıcak bir sıvıya dönüştürür. Ancak patlamalar, elektromanyetik darbe ve radyoaktivite işin en kötü kısmı değil. En kötüsü nükleer ateş fırtınalarından çıkan siyah karbon dumanının neden olduğu nükleer kış. Hiroşima'ya atılan atom bombası da böyle bir ateş fırtınasına yol açmıştı. Ama günümüzün hidrojen bombaları çok daha güçlü. Neredeyse 50 kat daha fazla insanın yaşadığı Moskova gibi büyük bir şehir çok daha fazla duman yaratabilir ve ateş fırtınası siyah duman bulutlarını, dumanı aslında temizleyecek olan yağmur bulutlarının çok daha üzerinde bulunan ta stratosfere kadar
gönderir. Güneş ışığıyla ısınan bu siyah duman bir sıcak hava balonu gibi yükselir. Yüksek irtifadaki hava akımları o kadar hızlıdır ki dumanın kuzey yarımkürenin büyük bir bölümüne yayılması sadece birkaç gün alır. Bu arada dünya yaz aylarında bile dondurucu soğuğa maruz kalır. Örneğin Kansas'taki tarım arazilerinde hava yaklaşık 20 derece, başka bölgelerde neredeyse 2 kat daha fazla soğur. Son bilimsel araştırmalar 5 milyar insanın ölebileceğini tahmin ediyor. Bunların yaklaşık %99'u ABD, Avrupa, Rusya ve Çin'de yaşıyor. Tabii ki nükleer bir savaştan kaç kişinin sağ çıkacağını bilmiyoruz. Ama eğer bilim adamlarının tahmin ettiği kadar kötüyse ve kazananı değil sadece kaybedenleri varsa insanın kendisini aciz hissetmesi korkunç bir şey. Bu korkutucu senaryo ile birlikte akla gelen ilk soru şu: İnsanlık bilim, felsefe ve hümanizmdeki gelişmişlik düzeyiyle nasıl olur da uygarlığın sonunun eşiğine gelebilir? Tüm ülkelerde nükleer silahları derhal ortadan kaldırmalıyız. 20. yüzyılda bu tür silahların ortaya çıkması yıllarca süren küresel çatışmaların sayısını önemli ölçüde azaltmayı ve en büyük ülkeler arasında uzun süreli bir güç dengesi oluşturmayı mümkün kılmışken, şimdilerde ise dünyadaki durum nükleer güçler arasında yüksek düzeyde bir gerilime dönüşmüş durumda. Dünyanın dört bir yanındaki aktivistler nükleer silah kullanmama ya da tamamen nükleer silahsızlanmaya gitme taahhüdünde bulunmaları için hükümetlerine baskı yapıyor. Nükleer gerilimin çözüleceği umuduyla hareket ediyorlar. Aksi takdirde insanlık sonsuza kadar bu tehlikenin elinde rehin olarak kalacaktır. Ve yine bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgilendirici içerik için hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı, iletişim ayarlarını açmayı ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda bir başka konuda buluşmak üzere tüm insanların kardeşçe bir arada barış içinde yaşamaları dileğiyle hoşça kalın.